Gözlerini kapattığında nereye gidiyorsun? Gerçek anlamda soruyorum. Yatağın soğuk çarşafları, yastığın hafif tozlu kokusu, dışarıdan gelen uzaktan bir köpek havlaması, hepsi orada. Ama sen yok oluyorsun. En azından sabaha kadar. Bu düşünceyi ilk fark ettiğimde midemde o bildik tuhaf sıkışmayı hissettim. Yıllardır ben diye bir şeyin sürekli, bölünmez, kesintisiz bir akış olduğuna inanmıştım. Oysa her gece ışıkları söndürdüğüm an o akış kesiliyor. Ve ben kelimenin tam anlamıyla ertesi güne erteleniyorum. Arthur Schopenhauer 19. yüzyılda bu durumu çok net görmüştü. Diyor ki uyku geçici bir ölüm denemesidir. İlk duyduğumda biraz ürkütücü gelmişti. Ama üstüne düşününce aslında şunu kastediyor. Bilinç askıya alındığında ben dediğimiz şey de askıya kalıyor. Schopenhauer'a göre özümüz, düşüncelerimiz veya anılarımız değil, irade. Ve irade gözler kapandığında, zihin sustuğunda dinlenmeye çekiliyor. Yani her gece ölmüyoruz. Sadece ara veriyoruz. Şu an bu videoyu izlerken nefes alıp veriyorsun. Kalbin atıyor. Ama sen neredesin? Bunu fark ettiğim an biraz irkildim açıkçası. Çünkü sabah uyandığımda kendimi yeniden kurmak zorundayım. Kim olduğumu, nerede olduğumu, bugün ne yapacağımı hatırlamak birkaç saniye alıyor. O birkaç saniye kimliğin sıfırdan yüklendiği an. Ve biz buna normal diyoruz. Ne kadar da ilginç. Yatağa yattığımda tavanı izlerim. Lamba ışığı duvarda sarı bir leke bırakır. Saat tik tak etmez, sadece zamanın akışı hissedilir. Parmaklarım yorganın kıvrımlarına takılır. Sonra hiçbir şey. Ne rüya, ne düşünce, ne de ben. Sadece boşluk. Ve bu boşluk korkutucu değil aslında. Sadece garip. Çünkü her sabah o boşluktan fırlayıp yeniden sen oluyorsun. Sanki biri seni her gece söküp sabah tekrar takıyor. Peki bu sök tak işleminde aradaki boşlukta ne kalıyor geriye? Hiç mi? Yoksa gözle görünmeyen bir şeyler mi bekliyor bizi? Bu sorunun cevabı sadece yastığa başını koyanları değil, yüzlerce yıldır aynı tavana bakan filozofları da rahatsız etti. Schopenhauer'ın bu geçici ölüm dediği şey, aslında tam da kimliğimizin nasıl şekillendiğine dair ilk ipucunu veriyor. Ama önce o karanlık odaya birlikte inelim. İradenin gölgesi. Sahne boş kalınca Schopenhauer'ın uyku, geçici bir ölüm denemesidir sözünü biraz önce hatırlattık. Peki neden ölüm? Çünkü ölümde de uykuda da sahnedeki oyuncu geri çekilir. Işıklar söner ama sahne boş kalmaz. Arkada bir şeyler fısıldamaya devam eder. Schopenhauer buna irade diyor. Korkma, mistik bir güçten bahsetmiyorum. Sadece sen düşünüyorum demeden önce de çalışan o temel dürtüden, kalbinin atması, ciğerlerinin nefes alması, hatta rüyanda bile kaçtığın o belirsiz kaygı, hepsi iradenin gölgesi. Düşün, sabah alarm çaldığında ilk tepkin ne? 5 dakika daha mı? İşte o 5 dakika, senin bilinci henüz devreye girmeden iradenin direnişi. Bilinç daha uyuyor ama beden istemiyor. Ve bu çatışma tam da ben kim sorusunun en ham hali. Biz genelde kendimizi düşünen, karar veren, planlayan bir zihin sanıyoruz. Oysa zihin iradenin sadece bir memuru. Ve her gece memur işi bırakıp eve gittiğinde patron hala orada. Sadece daha sessiz. Bir an dur. Şu an nefes alıp veriyorsun ama nefesinle ilgilenmiyorsun. Düşünmüyorsun. Sadece oluyor. Uyku da tam olarak böyle bir şey. Zihin kapanınca irade açık kalıyor. Sadece perde kapanıyor. Ve biz perdenin arkasındaki makineyi unutup sadece oyunu izlemeye alışıyoruz. Bu alışkanlık bizi kibarca kandırıyor. Ben düşüncelerimden ibaretim diyoruz. Yanılıyorsun. Düşünceler gelip geçiyor ama o gelip gidenleri taşıyan zemin senin daha sessiz, daha inatçı katmanların, bazen rüyalar bu katmana sızıntı yapar. Düşeriz, koşarız, kayboluruz. Ama en derin uykuda, rüyasız karanlıkta ne düşünce kalır ne de ben. Sadece varoluşun ham hali. İlk başlarda bu fikir ürkütücü gelebilir. Ya hiç uyanmazsam, ya o karanlıkta erirsem. Komik değil mi? Oysa her sabah tam da o karanlık içinden fırlayıp kendini yeniden toparlıyorsun. Üstelik hiçbir kullanım kılavuzu olmadan. Schopenhauer haklıydı belki. Uyku bir ölüm provası. Ama provanın amacı bitirmek değil, sahneyi tanımak. Peki bu sahnenin arkasına geçtiğimizde, rüyasız uykunun o sessiz odasında, kimlik askıya alındığında geriye ne kalıyor? Ve daha önemlisi, o kalan şey, seni sen yapan şey mi? Işıkları biraz daha kısarız.
Kimlik askıya alındığında sabah uyandığındaki ilk 3 saniyeyi düşün. Tavanı görürsün, yatağın kokusunu alırsın. Ama ben kimim sorusu beynine 1-2 saniye geç ulaşır. O kısa boşlukta ne oluyorsun? Hiç. Sadece nefes alan, kasılan bir beden. Sonra hafıza devreye girer. Adın, yaşın, bugün yapman gerekenler sırayla yüklenir. Ve sen bir anda yeniden sen olursun. Bunu fark ettiğimde açıkçası biraz gülümserim. Çünkü hayatımızın çoğunu bu yükleme ekranını atlamak için harcıyoruz. Neden mi? Çünkü durmak, düşünmek zorunda kalmak. Peki yükleme başlamadan önceki sen, yine sen miydin? Yoksa sadece bir potansiyel mi? Psikologlar buna öz bilinç kesintisi diyor. Kulağa havalı geliyor. Değil mi? Oysa anlamı çok basit. Farkındalık olmadan ben diye bir şey de yok. Tıpkı fişi çekilmiş bir hesap makinesi gibi. İçinde hala düğmeler var ama çalışmıyor. Çalışana kadar da o düğmeler sadece sessizce bekliyor. Ve biz bu sessizliği yok olmak sanıyoruz. Ne kadar da tembel bir varsayım. Bir düşün. Uzun bir yolculuktan sonra araba kullanıyorsun. Düz bir yola giriyorsun, gözlerin cama dikili, ellerin direksiyonda. Bir anda kendine geliyorsun. Son 20 kilometreyi nasıl geldim bilmiyorum. Beynin kendi kendine işleyen düzene geçmiş, bilinç mola vermiş ama sen hala araba kullanıyorsun. Uyku da bunun en uç hali, sadece o düzen de kapanıyor. Direksiyon tamamen boşa çıkıyor ve biz bu boşa çıkmışlığı ölüm provası diye dramatize ediyoruz. Oysa o sadece zihnin zorunlu bakımı. Schopenhauer bunu çok net görmüştü. Ona göre irade, düşünceden çok daha derinde. Düşünce durduğunda irade hala nefes alıyor. Yani sen uyuduğunda kaybolmuyorsun. Sadece sahneyi terk ediyorsun. Arka plandaki makine çalışmaya devam ediyor. Kan dolaşıyor, hücreler yenileniyor, bağışıklık sistemi nöbet tutuyor. Bütün bu işler sen ben dediğin için değil, sadece sen var olduğun için oluyor. Ve bu aslında rahatlatıcı. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen bırakmak, yönetmenin en akıllıca yolu, şimdi dürüst ol. En son ne zaman hiçbir şey düşünmeden sadece var olarak oturdun? Telefon yok, plan yok, beklenti yok. Sadece oturuyorsun. Çoğumuz yapamıyoruz. Çünkü boşluk korkutucu. Oysa uyku bize her gece şu mesajı veriyor. Boşluk seni yok etmez. Seni tamir eder. Ve tamir edilen şey sadece kaslar değil, kimlik de. Peki bu tamir süreci bizi sabah yeniden ben yaparken neyi değiştiriyor? Yoksa her sabah biraz daha farklı biri mi uyanıyoruz? İşte tam da bu yeniden kurulma hissi meselenin özü. Çünkü uyku bir son değil. Sadece arka kapıdan yapılan kısa bir kaçış ve o kaçış bizi aslında bize geri getiriyor. Sabahın yeniden kuruluşu, sıfırlanmak. Her sabah aynı film yeniden başlar. Gözlerini açarsın, tavan tanıdıktır, vücudun ağırdır ve zihninin derinliklerinden yavaşça süzülen bir ses. Ah evet, ben buyum. Komik değil mi? Her gece sessizliğe gömülen bir sistem, her sabah kendini aynı sanır. Oysa dün gece yatağa giren sen ile bu sabah kalkan sen arasında uzun bir kopukluk var. Fiziksel olarak aynı bedensin. Ama zihinsel olarak yeni bir düzenekle açılıyorsun. Hücrelerin yenilendi, hormonlar dengelendi, anılar raftan indi ve sen buna güne başlamak diyorsun. Aslında bu her sabah küçük bir yeniden doğuş. Peki bu yeniden doğuş bizi değiştiriyor mu? Kesinlikle. Uyumadan önceki öfke, uykudan sonra hafifler. Çözemediğin düğüm, sabah daha gevşek durur. Beyin sen yokken bile çalışır. Duygusal çöpleri ayıklar, gereksiz kaygıları siler, önemli olanı raflar. Bunu bir makinenin bakımı gibi düşünme. Daha çok bir ustanın atölyesine benzer. Sen kapattığında içeride biri süpürür, düzenler, bozukları tamir eder. Ve sabah kapıyı açtığında her şey yerine oturmuştur. En azından çoğu zaman. İtiraf edeyim bazen sabahları o yeniden kurulma hissini fark etmiyorum. Hemen telefona uzanıyorum, bildirimlere dalıyorum, günü planlamaya başlıyorum. Ve o sessiz, tamir olmuş zihin daha ben dokunmadan gürültüye karışıyor. Bu bir alışkanlık meselesi. Acele etmek dinlenmeyi unutturur. Oysa uykunun asıl hediyesi dinlenmek değil, sıfırlanmak. Ve sıfırlanmak her sabah biraz daha hafif uyanmak demek. Zihnin tamir edildiğini görmezden gelip hemen telaşa koşmak, taze ekmeği hemen kızartmak gibidir. Acele etme, bırak soğusun. Bir düşün. En son ne zaman uyanınca yatağında 5 dakika daha kaldın? Hiçbir şey yapmadan, sadece nefes alıp zihninin yüklenmesini izledin.
çoğumuz yapmıyoruz. Çünkü boşluk verimsiz sanılır. Oysa verimsizlik zihnin en üretken halidir. Beyin, sen hiçbir şey yapmadığında bile seni sen yapmaya devam eder. Bunu fark etmek, günün geri kalanını değiştirir. En azından benimki değişti. Peki ya uyuyamayanlar? Ya uykusuzluk denen o uzun gri tünel? Onlar da kaybolmuyor. Sadece sahneye daha erken çıkıyor. Yoruluyor, evet. Ama hala varlar. Felsefe bize her zaman mükemmel düzeni öğretmez. Bazen sadece kabul et der. Kabul et ki bazı geceler zihin dinlenmez. Kabul et ki bazı sabahlar yüklenme ekranı takılır. Ve kabul et ki bu senin hatalı olduğun anlamına gelmez. Sadece insan olduğun anlamına gelir. Ve işte tam da burada bu zincirin son halkasına geliyoruz. Uykunun ötesine, bilincin sınırlarına ve ben dediğimiz şeyin gerçekten ne kadar kırılgan olduğuna bakacağız. Çünkü bazen en büyük farkındalık gözlerini kapattığında başlar. Son perdeyi aralayalım. Karanlığa teslimiyet. Şimdi gözlerini kapatma. Sadece bir an dur. Bu videoyu izlerken nefesin alıp veriyor. Kalbin atıyor. Ama zihnin hala ben buradayım diye direniyor. Haklısın. Çünkü uyanıkken var olmak işin görünür yüzü. Asıl mesele, gözlerini kapattığında da var olup olmadığına dair şüphenin kendisi. Ve bu şüphe tam da felsefenin başlangıç noktası. Bunu fark etmek, bile bile korkmak değil. Sadece dürüstçe bakmak. Her gece kaybolmuyoruz. Sadece geri çekiliyoruz. Tıpkı tiyatro sahnesindeki oyuncuların perdenin arkasına geçmesi gibi. Sahne boşalmıyor, sadece hazırlanıyor. Ve sabah perde kalktığında aynı oyun değil, yeni bir sahne başlıyor. Sen de o sahnede biraz daha yorgun, biraz daha hafif, biraz daha sen oluyorsun. Çoğu insan uykuyu kapatma tuşu sanır. Oysa o, zihnin fabrika ayarlarına dönüş butonu. Kulağa teknik geliyor biliyorum. Ama aslında çok insani bir ritim. Peki ya bu gece? Işıkları kapattığında, karanlığa teslim olurken ne hissediyorsun? Korku mu? Rahatlık mı? Yoksa sadece yarın yine başlar diye bir kabullenme mi? Cevabı bulmaya çalışma. Sadece bırak karanlık işini yapsın. Bırak zihin dinlensin. Bırak ben bir süreliğine askıda kalsın. Çünkü sen uyurken de varsın. Sadece farklı bir dille konuşuyorsun. Ve o dil kelimelere değil, nefese ait. Serinin devamında bilincin bu akışkan halini biraz daha derinden irdeleyeceğiz. Henri Bergson geliyor karşımıza. Zamanın düz bir çizgi değil, birikerek akan bir nehir olduğunu anlatıyor. Ve uyanıkken şimdi sandığımız anın aslında ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Hazırsan o nehrin kıyısına oturacağız. Ve akıntının bizi nereye sürüklediğine birlikte bakacağız. Aylak Felsefeci kanalımdasın. Burası yargısız, acelesiz, sadece merakla ilerleyen bir durak. Aylaklık zihnin özgürlüğüdür. Bir dahaki sefere aynı yastığa başını koyduğunda belki de kaybolmaktan biraz daha az korkacaksın. Ya da en azından o karanlığın senin için ne anlama geldiğini anlamaya çalışacaksın. İyi geceler. Gerçek dinlenme, kontrolü bıraktığında başlar.